Dikkat dikkat! Corendon Sportox uçuşu için son çağrı. Bu uçuşta bolca spor konuşulacak, yıldız isimler ağırlanacak ve oyun dışı hiçbir şey kalmayacak. Koltuklarınızı dik konuma getirin, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Ama kahvenizi unutmayın. Çünkü Corendon Sportox şimdi başlıyor. Koltuklarınızı dik duruma getiriniz, kemerlerinizi bağlayınız. Benim oksijen tüpüm, kamerayla mikrofon. Hocam dedim, sen Sinan abiyi dinle, ver müziği dediğinde bir hikaye anlat. Rasim'e dedim ki, de yetiyor zaten. Öpecek bir yer bulamadı dedim. Lan toptan her yerini öpeyim gitsin bu iş dedim. Fatih Terim benim nikah şahidim. Nişan yüzümü takmış, kızımın adını koymuş. Fatih Hoca benimle konuşmadı ya uzun süre. Benim adım programda geçtiği zaman ben bir irkiliyorum program başında. Acaba mikrofon başında ölmek istiyorum. Daha tavşanla sincapı ayıramayan adama maç anlattırıyorsunuz diye böyle. Merhaba, Corendon Sportox'a hoş geldiniz. Bugün şahane bir konuğum var. Şahane bir konuk, aynı zamanda şahane bir kardeşim var. Türk medyasının en sevilen isimlerinden biri. Sevgili Ertem Şener. Teşekkür hoş ederim geldin. Mehmet abiciğim. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ertem, defalarca telefonla arayıp seni tebrik ettim ama bir kez de buradan tebrik etmek istiyorum. Yani gerçekten Türk televizyon tarihinin en bana göre başarılı ve en mükemmel programlarından birine imza atıyorsun. Teşekkür ederim. Yürekten tebrik ediyorum. İşinin çok zor olduğunu da biliyorum ama. Mehmet abi bunu ben de bütün samimiyetimle söylüyorum. Sizin gibi birinden duymak beni çok mutlu ediyor. Çünkü futbol yayıncılığında, spor yayıncılığında bunları herkes kolay kolay söyleyemez. Ama sizin gibi bir üstattan, sizin gibi bir ustadan bunları duymak benim için çok çok önemli. Çok teşekkür ederim. Demek ki güzel şeyler yapmışız. Ben bazen yayını açarken Beyaz Futbol'da diyorum ki, koltuklarınızı dik duruma getiriniz, kemerlerinizi bağlayınız, pencerelerinizi açık bırakmayın falan böyle. Normalde pencerelerinizi açınız derler de ben pencerelerinizi kapatın diyorum. Çünkü bizi izleyen her an her şeyi yapabilir abi. Programda da her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Bak her şey olabilir Mehmet abi. Bir bakmışsın program TT oluyor Amerika'dan abi. Mesaj geliyor. Bizim bir uzaylılar programı vardı. TT oldu. Program Beyaz TT, Beyaz Futbol TT, Uzaylılar TT, Ahmet Çakar Obama'nın koruması için uzaylı dedi. 51. bölge falan, 52. bölge, 56. bölge, bölge üstüne bölge koydu. Uzaylılar geliyor dedi. Üstümüzdeler şu anda. Sinan abi bile korktu ya. O koskoca imparator korktu. Hepimiz korktuk. Ertesi gün bize bir yazı geldi abi. Dediler ki böyle böyle Amerika bu işi ciddiye almış. Ahmet Çakar daha da üstüne gitti. Ciddiye mi aldılar? Tamam o zaman dedi. Ben de kardeşlerimi çağırıyorum dedi. Kardeşler de uzaylılar. Yani. Peki ekibi sen mi oluşturdun? Yok ben oluşturmadım ama ekip şöyle. Ekip tamamen böyle dosya programcılığı üzerineydi. Bizim sevgili Serhat abimin, ondan da çok şey öğrendim. Eski Telegol. Serhat Ulueren. Serhat abinin yapmış olduğu, bizim de ondan çok şey öğrendiğimiz dosya işte. Bu hafta ne olacak? O müzikler, sesleri de ben okuyorum. Tarih 26 Şubat 2005, yer Adana falan. Ben bile okurken etrafıma bakıyordum böyle. Artık stres olmuştum ama çok şey öğrendik. Bazen belli şeyler biter, sonu gelir. O dosya bilmem ne şu bu falan. Biraz gülmek istedim. Biraz eğlenmek istedik. Elimde acayip bir malzeme var. Ahmet Çakar gibi. Ver müziği. Hocam dedim, sen Sinan abiyi dinle. Ver müziği dediğinde bir hikaye anlat. Rasim'e dedim ki, de yetiyor zaten. Ona 2 tane kelime yetiyor. Konuşmana gerek yok ne olur dedim. Ümit Özat vardı. Onun o gerginliği ama bilgisi yetiyordu. Gerginliği ve bilgisi zaman zaman o da çok entertainment bir adam aslında. Tanıyanlar bilir. Abdülkerim abi geldi. Başka bir havaya girdi program. Ama o programın altın madalyası bence Sinan abi. Sinan abi başka bir şey. Durduk yere böyle garip garip şeyler yapıp böyle. Ben fıkralarına bayılıyorum. Fıkraları ama bir türlü gülmüyoruz Mehmet abi. Bir türlü gülmüyoruz yani. Yalnız Abdülkerim Durmaz gibi de bir star yarattı. Abdülkerim abi çok çok güzel böyle yorumlar yapıyordu. NTV'de bir kere bir anısını anlattı, o Lineker anısı falan. Evet, orada ben bir kahkaha atmıştım. Sonra arkasından Habertürk'te böyle baktım sadece Fenerbahçe'yi yorumluyor ama Fenerbahçe'yi yorumlarken aralara ince paslar atıyor böyle o futbolculuk dönemindeki gibi. Bu adamda bir şey var dedik böyle. Abdülkerim abi de sağ olsun geldi. Dedi ki ilk daha program başladı. Benim bir şu kadarcık aklım var dedi. Onu da size bırakmaya geldim dedi. Ama çok seviyorum programı Mehmet abi. Evet. Çok seviyorum. Yani yurt dışında bile. Yani yanlış anlaşılmasın. Bizim televizyonumuz bir Show TV, Kanal D, ATV, TRT, Star değil. Yani değil ama butik oteller bazen daha tatlıdır. Sen de çok seversin böyle. Ben hani böyle
çok lüksü değil. Butik daha çok severim böyle. Hani bizim kanalda, bizim programda bizim için böyle ve çok tercih ediliyor. Eleştirileri her zaman alıyorum. Negatif eleştirileri ama negatif eleştiren bile bugün bakıyorsunuz hani programdan vazgeçemiyor. İsim veririm, vermeyeyim. Çok böyle büyük başkanlar, büyük teknik direktörler hem sevmiyorlar birilerini Hem de vazgeçemiyorlar. İnanılmaz. Ne zaman başlıyor diyen bana bak başkan var bir tane ya. Ne zaman başlıyor diye bir mesaj geliyor bana 3-4 haftada gelir böyle. Ne zaman başlıyor ya da erken girdiğimizde niye böyle oldu şimdi? Programın fanlarından biri de benim zaten. Yani. Biliyorum Mehmet abi. Ya Mehmet abimin bir çığlık atışı var. Bir reklam arasında beni aradı. Yeter susun çığlık atıyorum dedi. Korktum bir şey oldu zannettim. Bir yanıyla gazetecilik, diğer yanıyla moderatörlük, öte yandan spikerlik. Nasıl başladı bu iş? Ya Mehmet abi ben gazeteci değilim. Gazeteciyim dersem çok ayıp olur yani. Yapmıyorum, yapmak istemiyorum. Hani gazetecilik çok zor bir sanat. Sanattır yani. Sanat ben öyle görüyorum. Heykeltıraş gibi böyle. Hani gazetecilik çok başka bir şey. Herkes kendisine gazeteciyim diyor. Televizyon gazetecisiyim diyor. Ben programcıyım. Ben maçı anlatıyorum. Ben maçı da normal spikerler gibi anlatmıyorum. Ben İlker Yasin'den, İlker hocamdan çok şey öğrendim. Evet. Ses tonumu ondan aldım. Onun gibi vurgularla. Ümit Aktan. Muazzam, müthiş bir insan, müthiş bir hoca. Onun sayesinde bu işe başladım. Nükteli anlatımlarla böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Ben anlatırken çok eleştirildim. Beni eleştirenler şimdi aynı şeyleri yapıyorlar. O da çok hoşuma gidiyor. Ama gazeteci değilim ben. Tabii ki alıyoruz yani. Ama şimdi ben kendime gazeteci dersem ne olacak yarın bir gün? Hani ya işte sen Mehmet Aslan'la aynı kefede misin diye. Abi ama siz gazetecisiniz. Gazetecilik yapamam. Ben maç anlatırım. Ben program sunarım. Program sunarken de böyle çok ciddi programlar sunmayı sevmem. Artık yaş olarak da belki de Mehmet abi. Maç anlatmak mı, program sunmak? Maç anlatmak. Ya aslında bu soru bir sonraki soruydu ama şimdi o anıya gelince uçuş kartı sorumdu bu. Bu vesileyle o soruyu da sormuş olayım sana. Hakikaten televizyon tarihine girecek bir söylemdi o. Her yerinden öpüyorum Rüştü. Rüştü ile hiç konuştun mu o sözden? Konuştum. Çok. Bak bunu hiçbir yerde anlatmadım Mehmet abi. Sana. Türbülansa girmek yok ama. Var o da var. Mehmet abi bunu ilk defa anlatacağım. Beşiktaş-Hamburg maçını anlatmaya geldim. Antalya'da kamp yapılıyor, hazırlık dönemi. Hı-hı. İşte tabii bitmiş, Kasım'da Beşiktaş maçları oynamış, Manchester United falan. Ondan sonra Beşiktaş-Hamburg maçını anlattım Antalya'da. Bana dediler ki Rüştü abi seni görmek istiyor. İndim aşağıya. Bir baktım uzaktan havlulu bir adam geliyor böyle. Öyle yaptı bana. Gel. Gel havluyu sarmış. Gel dedi. Gelmeyeyim Rüştü abi dedim. Onlar da çok duygulanmışlar. Ben her yerinden öpüyorum Rüştü deyince. Çok duygulanmışlar bir bilsen ailece. Çok, her yerinden öpüyorum Rüştü deyince. Uçuyor, makine kafayı vuruyor. Sağ eliyle kurtarıyor. Ondan sonra sol eliyle kurtarıyor. Uçuyor oradan oraya. Öpecek bir yer bulamadı. Dedim lan toptan her yerinden öpeyim bitsin bu iş dedim. Ertem şunu merak ediyorum. Dedim ya ben senin programının bir fanıyım. Bekliyorum. Ne zaman çıkacaklar? Bugün ne olacak? Hangi sürprize hazırlıklı olmalıyım? Çünkü ben o programda eğleniyorum. Ben o programda bütün dertlerimden, sorunlarımdan arınıyorum. 1-2 saat geçiriyorum keyifle. Senin hazırlık sürecin nasıl oluyor? Sende o anda bir stres başlıyor mu? Ahmet Çakar programı terk eder mi? Rasim Ozan farklı bir şey söyler mi? Öte yandan Sinan Engin ya da Abdülkerim Durmazlar. Nasıl bir sürpriz beklersin? İlk başlarda evet öyleydi. 1-2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene. Korkarak giriyordun. Ertesi gün beni Aziz Başkan arıyor. Ertesi gün beni Dursun Özbek arıyor. Ertesi gün beni Fikret Başkan arıyor. Ahmet Başkan arıyor. Örnek veriyorum. Yani başkanlar beni arıyor. Teknik direktörler beni arıyor. Fatih Terim benim nikah şahidim. Nişan yüzüğümü takmış. Kızımın adını koymuş. Fatih Hoca benimle konuşmadı ya uzun süre. Yani sen salıyorsun. Bu bir kurgu. Sen benim üstüme salıyorsun. Hayır hocam dedim. Ben bir de yalan söylemem. Evet hocam öyle derdim. Kurgulasam bile Fatih Hoca'nın üstüne ve kulüp başkanlarının üzerine salmam. Yani programı onların üzerine yapmam. Tamamen doğal, tamamen organik yani. Her şey doğaçlama. Abi biz şu an nasıl olduk biliyor musunuz? Hani stres olmuyor artık. Ben artık vazgeçtim. Diyorum ki ne olacaksa olsun. Alıştım artık nasır tuttu duygularımda yani böyle. Ertesi gün kim arıyorsa arasın diyorum. Sessize alıyorum. Veya artık böyle yapıyorum. Mehmet Aslan arıyor. Kim işte bilmem ne başkanı. Efendim sorun ben değilim. Ahmet Çakar'ın telefonunu yazar mısınız? 0500 diye başlıyorum böyle. Adam da kahkaha atıyor karşıda. Bunu geç öğrendim. Keşke çabuk öğrenseydim. Çünkü... Ama Ertem şöyle bir şey var. Mesela benim adım programda geçtiği zaman ben bir irkiliyorum ekran başında. Acaba diyorum. Abi hiç olmayacak insanların adı geçince bana mesaj yazıyorlar. Vallahi ben bir şey yapmadım. Bir şey mi oldu? Benle ilgili değil diye. Kaç tane yönetici var? Evet. Şu anda aktif yönetici var. İnanın benle ilgili değil diye. Hemen birbirlerini satıyorlar biliyor musun Mehmet abi? Ben demedim öbür yönetici dedi onu dedi. Bir daha bir bakarsanız sevinirim diye böyle. Bir daha bir bakar mısınız? Ertem söylemedi. Sinan söyledi. Ona bir bakın diyor böyle mesela adam. Ama şöyle bir şey var. Programın tümünde
hemen hemen bütün karakterler çok farklı ve Tabii. artık oturmuş karakterler. Tabii. Ben şeye benzetiyorum biraz bunu ya. Sanki bir film yönetiyor. Yani yönetmensin ve herkesin ayrı bir rolü var ve herkes o rolü mükemmel oynuyor. Bana Yunanistan'dan bir televizyon programı telefon açtı. Dediler ki gelebilir miyiz ya da siz buyurun sizi misafir edelim. Yaptığınız programı inceliyoruz, bakıyoruz. Buna benzer bir program biz nasıl yapabiliriz diye. Yapamazsın. Dedim ki kardeşim yapabilir misiniz? 5 tane manyak lazım. Var mı böyle 3 tane çılgın adam? Bir tanesi televizyonculuğu, dizileri falan her şeyden daha iyi bilen Sinan abi. Futbolu falan. Evet. Dizi delisi bir adam yani Evet. böyle her şeyi bilen adam. Ya Abdülkerim abi nevi şahsına münhasır bir adam. Ahmet Çakar deli doktor. Rasim'i anlatmak bambaşka. Hem siyasi anlamda hem futbol anlamında bu kadar sevilmeyip bu kadar sevilip hem sevilmeyeceksin hem sevileceksin. Yani zorunlu aşk gibi bir şey yani. Var mı dedim. Mehmet abi sana yemin ediyorum. Hepsi böyle 7-8 tane isim yazıyorlar böyle. Bu olmaz bu olmaz. Ondan sonra aramadılar beni. Tabii. Bulamadılar çünkü. Diyorlar ki hani tamam bir tane adam buluruz sunucu senin gibi. Ama bu tip adamlar zor, çok zor. Yunanistan'dan bir tane hakeminiz var mı böyle? Hem doktor olacak, hem çakacak. Var mı dedim yok. Ahmet Çakar'ın aklıyla ilgili çok ciddi bir durum var abi. Mehmet abicim. Normal değil. Önündeki kağıda, programda dikkat edin. Sürekli bir şeyler yazar. Ne yazıyor biliyor musunuz? Matematik problemleri. Russell Crowe'un Akıl Oyunları filmi var ya. Ciddi misin ya? Bunu bilmiyorum. Manyak bir matematikçi. Deli gibi matematik problemi yapıyor. Mesela senle ilk tanışsın. Ne haber kızım? Ne haber oğlum diyor. İyi. Problemi bir çözsene diyor. Çözemezsen seninle ilgili düşünceleri değişiyor. Çok enteresan. Ahmet Çakar'la konuşursanız matematik dersinde çalışıp böyle. Ben şöyle pes ettim. Hocam ben sözelciyim dedim. Tarih, Türkçe, coğrafya soru. Ben sözelciyim. Akıl olarak çok değişik bir adam. Evet. Kilot giymez, çorap giymez, yaz kış, pantolon, gömlek. Bu arada gömlekleri gerçekten pırıl pırıldır bu arada. Hani biz böyle espri yaparız bazen de. Ama adam kıyafette bir derdi yoktur. Eli açıktır. Sinan abiye mesela de ki Sinan abi şu üstündekini bana versin. Hemen çıkartır. İçeriden birisinin kıyafetini alıp yayına öyle çıkarım der. Bizim ekip çok acayip bir ekip yani. Çok değişik yani. Programın içine bir bakarsın bardaklar havada uçuşuyor falan. Nasıl geldik biz buraya diye. Peki sıvacı. Sıvacı. Evet. Onun hikayesini anlatmak Şöyle istiyorum. Mehmet abi biliyorsun ben hani işte az önce aslında Bir cevap sorunun içinde. koruma duygun var. Koruma duygum işte. Evet. Yani adamla öğlen yemek yiyoruz tamam. Fatih Hoca ile yemek yiyorum öyle. Akşam bir bakıyoruz Fatih Hoca sanki Türk futbolunu bitirmiş gibi bir hava esiyor böyle. Ben de diyorum ki yapmayın kardeşim adam bize böyle söylemedi. Böyle değil. Şimdi Fatih'i mi sıvıyorsun? Ali Başkan, Sayın Ali Koç'la ilgili ya bırak abi taraftarlar öyle desin. Ama bu adam koskoca iş adamı. Bu adama böyle konuşmamak lazım diyorum böyle. Sıvacı. Sen işte sıvacı mısın bilmem ne misin onu mu sıvıyorsun? Öbür taraftan başka bir şey oluyor. Peki, Hep böyle bir korumaya geçiyorum. Alınmıyor musun? Bu Hayır söze? alınmıyorum. Alınmıyorum ama bazen çok hassas noktalarda birisine zarar geleceğini anladığım zaman sıvacı dendiğinde yani ben diyorum ki doğruyu anlatıyorum. Onu böyle kesmeye çalıştığı zaman vermek istediğim duyguyu haberi kesip ya sıvacılık yapma dediği zaman orada deliriyorum mesela. Kim olursa olsun. Yani o zaten Ahmet Hoca'dan başka diyen de olmuyor. Ama ben hep saygıyla büyüdüm Mehmet abi. Yani saygı benim için çok başka bir şey. Ben %100. kendimden bir yaş %100. büyük bir Tabii. insana abi diyorum. Kimsenin yanında senin yanında ayak üstüne atamam. Ama şimdiki jenerasyon çok başka. Yani başka anlıyorlar. Sıvacılığı başka anlıyorlar. Bu arada sıvacılar beni yolda çeviriyorlar biliyor musun? Vallahi bak o kadar seviyorlar ki. Duvarları onaran, o açıkları onaran, duvarı kapatan adamlar 10. katta, 20. katta duvar ustalığı yapıyorlar. Yani işçiler yani ben çok seviyorum. Onların yanına da gittim bir kere hatta programa da işte beste bile yaptı. Öyle mi? Sıvacılar sıva yapar yeter artık Ahmet Çakar diye öyle beste yaptılar ona. Ama ben saygıdan ödün vermeyeceğim hiçbir zaman. Bırakın ya adım sıvacı diye çıksın Mehmet abi. Yılışık diye çıkmıyor, yalaka diye çıkmıyor, hırsız demiyorlar. Sıvacılık kötü bir şey değil ki ya. Sıvacılık desin ya desin. Yani bak Ahmet'i koruyor, Mehmet'i koruyor, Ali Başkan'ı koruyor, Fatih Hoca'yı koruyor, Dursun Başkan'ı koruyor, Okan Hoca'yı koruyor. Benim bir tarafım yok bir de yani. Ben herkesi çok seviyorum. Kaybedersem böyle kaybedeyim. Yani sıvacılıkla kaybedeyim. Ne olacak sanki yani? Evet aslında sıvacılık muhatap olunan ismin korunması. Karakterinin ve Benim için kişiliğinin- saygıdır yani Evet, sıvacılık. evet, Aslında korunması. saygı ama ya eğer kırılacaksan da Ahmet Çakar'a oynamayacaksın bu oyunu. Adam doktor. Benden daha büyük televizyoncu. Adam kendisine söylüyor ben televizyon hayvanıyım diyor. Televizyon hayvanıyım diyor. Çok özür dilerim Evet. yani. Adam reyting canavarı yani. Ertem şu anda programı alsak elinden ne hissedersin? Abi ben bu soruya şöyle cevap versem. Ben Zeki Müren gibi mikrofon başında ölmek istiyorum. Yani rahmetli Zeki Müren gibi mekanı cennet olsun. Benim her şeyimi alın. Çocuklarım falan hariç Allah korusun. Elbette. Aile hariç. Ama her şey. benim her şeyimi alın. Evimi, arabamı, barkımı, benim mikrofonu elimden almayın. Benim için maç anlatmak, program sunmak, bu program. Benim çocuğum gibi bu program. Şampiyonlar Ligi'ni elimden aldılar çok ağladım. Ağladım. Gece gündüz ağladım böyle. Beyaz futbolda alırlarsa bir kişi bile izlese kendime bir yapacak yayın bulurum yani. Ben hiçbir zaman emekli olmayacağım.
Oldum emekli de ama emeklilik saçma geliyor. Bizim meslekte emekli olabilir misin Olamaz. Mehmet abi? Kalemini bırakabilir misin? Olamaz. Mümkün değil. Merak İmkansız. duygunu bitiremezsin asla. Bitiremez. Asla. Yani ben onun için Volkan abiye, rahmetli Volkan abiye çok özendim. O kadar seviyorum ki Volkan abiyi. Allah rahmet eylesin. Volkan Konak. Volkan Konak. O kadar çok seviyorum ki tüylerim diken diken oluyor. Çok saygı duyuyorum. Ailesine de sabırlar duyuyorum. Ama sahnenin arkasında da canını verebilirdi. Ama Herkesin sahnede verdi. sevdiği, aşkıyla beraber yani mikrofonuyla beraber, duygularıyla beraber ver. O kadar önemli bir şey ki. Adam canını verirken bile şarkı söyledi. Ders verdi. İşte samimi adam dediler böyle yani. Ben de bir gün maç anlatırken 60. dakika böyle. Düşünsene 60-65. dakika ya da program sunuyorsun. Tık gidiyorsun böyle. Çocuklarına bir şey kalıyor ya. İşini yaparken öldü ya. Yani işini yaparken öldü. Ben iş olarak da bakmıyorum. Aşk olarak görüyorum. İnsanın aşkıyla ölmesi kadar güzel bir şey var mı abi? Bir mesleği ancak bu kadar güzel anlatabilirdin. Teşekkür gerçekten. ederim abi. Maçı da güzel anlattığın gibi sevgili Ertem. Estağfurullah Mehmet abi. Ertem, yıllar geçti. Bodrum'da yürüyorsun yolda. Program bitmiş, emeklisin. Karşıdan biri geliyor böyle. Ne söylemesini isterdin senin için? Nasıl anılmak isterdin? Abi ne zaman döneceksiniz? İşte beni 80 yaşında da görse, 90 yaşında da görse abi ne zaman döneceksiniz? Ben eşime şöyle bir şey söyledim geçenlerde. Eğer böyle bir gün beni yoğun bakıma alırsanız insanoğlu olur. Hepimiz Evet. insanız olacaktır da. Yani ben hiç tahmin etmediğim annemi toprağa koydum daha çok yakın zamanda. Şimdi Mekanı cennet olsun. çok Allah teşekkürler. rahmet eylesin. Hepimizin yakınları için de çok sağ olun. Annemi rahmetle anıyorum, onu çok seviyorum. Beni bir gün böyle yoğun bakıma sokarsan odaya bir kamera ve bir mikrofon sok. Bir de elimi tut dedim. Canlanabilirim belki yani. Benim oksijen tüpüm kamerayla mikrofon. Onu bir tak, belki bir hayat belirtisi olur. Kaldırır beni ayağa diye. Ben bu işi çok seviyorum yani. Mehmet abi bak, Belki de başarılı olmanın en güzel anlatımı bu. başka Çünkü türlü olamazsın. severek ve isteyerek yapabilirsin. Şimdiki ancak. gençlere, çocuklara bakıyorsun Mehmet abi. Ben kendi arkadaşlarım için de söylüyorum. Kendi yanımda çalışan. Abi bugün gelmesek olur mu? Abi 2'de gelmesem, saat 3'te gelsem. Olur. Olur, istersen gelme. Hiç gelme. Hiç gelme. Hafta içi gelme. 5'te gel. Home office yap. Evden istersen ara yöneticileri. Ama sen zararlı çıkacaksın. Aynen öyle. Kendine yapıyorsun. Aynen öyle. Ben Star televizyonundayken sabahlara kadar televizyonda yattım. Montajlarda maç anlattım. Güntekin Onay nasıl anlatıyor? Sabri Ugan nasıl maç anlatıyor? Diye Hadi oraya girelim mi? girelim. Güntekin Onay nasıl anlatıyor? Güntekin Güntekin'le abi. seni karşı karşıya getireyim bakalım. Güntekin abi nasıl anlatıyor? Evet. Güntekin abiden çok şey öğrendim. Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi anlatırken maçı yaşıyordu. Onun hikayeleri vardı. Çok enteresan bir karakterdir biliyorsun. Diksiyon mükemmel, karakter Tabii, mükemmel, tabii. yaşayarak anlatırdı. Ben mesela Güntekin abiyi, Sabri abi, Ercan abi, Melih abi, Ersin Yalçın Düzen'i, abi. Yalçın'la. Ersin'i demiyorum. Ersin benim kardeşim. Biz aynı jenerasyon Evet. ama bu tip adamları eleştirmek, bu tip adamlara şöyle anlatıyor demek benim haddim değil. Hadsizlik yapmış olurum. Bunlar bizim hocalarımız, üstadlarımız. Ama Ersin nasıl anlatıyor? Ben Ersin'in anlatımını çok beğeniyorum. Belki duygusalım ama Ersin'in program sunmasını daha çok beğeniyorum. O da benim için şöyle diyor olabilir. Onun maçı anlatımını daha çok beğeniyor olabilir. Benim bu meslekteki kardeşimdir yani. Uçuş kartı sorusunu Rüştü ile geçirmiştik. Evet. Bitirmiştik. Bu maç anlatımı ya da programla ilgili bir enteresan anın var. Onu çok merak ediyorum. Maç anlatımı konusunda Londra'da Highbury Stadı'nda en son maç anlatan spiker benim. Hayber'de. Arsenal, Villarreal ve ben o stadı daha çok seviyorum. Futbolun endüstriyel olmadığı dönemler. Çimleri bile satılmıştı biliyorsun. Abi çok güzel bir stattı o Terry Henry'ler Evet, falan böyle. evet. Orada sahaya sincap girdi. Londra'da sincaplar böyle. Sincaplar, tavşanlar falan. Ben sahada yabancı biri var diyorum böyle. Söyleyemiyorum. Sincap mı tavşan mı ne olduğunu anlamadım. Rahmetli Burhan Ayeri. Burhan abi. Hep eleştirirdi beni akşam gazetesinde. Şey yazmış. Daha tavşanla sincapı ayıramayan adama maç anlattırıyorsunuz diye böyle. Bir de o maçın öncesinde ben sahanın çimlerine baktım böyle. Tek spiker benim ama. Sen kimsin ya? Yani orada 50 tane spiker var. Bakmıyor sahaya indi. Çimlere bakıyorum böyle yani. Abidin Aydoğdu olmuşsun. İlker Yasin olmuşsun. Zemin futbol oynamaya müsait. Neresi Londra? Hay böyle zemin. Futbol oynamaya müsait diyeceksin. 2 tane güvenlik geldi yakama yapıştı. Beni attılar stat'tan. Yemin ediyorum sana. Beni stat'tan attılar. Niye attınız dedim. Ne oluyor dedim. İşte Arsenal kulüp yasalarına göre. Bu UEFA'nın dışında bir şey dedi. Çimcilerin burada çok hassas olduğu bir noktaymış bu. Dokunamaz mısın? Futbolcu bile dokunamazmış hani o çime böyle. Ayağını dokunamaz. Sonra abi ben maçın başlamasına 45 dakika var. 20 dakika sonra yayına gireceğim. Londra'dan iyi akşamlar diye. Terden ölüyorum stresten. Yani müdürün Serhat Eren yardımcısı Savaş Toprak bir de yani. Hani normal bir şey değil yani. Anlatamazsın bu adamlara. Abi en son bir tane Kuzey Kıbrıslı bir Türk vatandaşımız geldi. Orada UEFA'nın görevli arkadaşlarından biri dedi ki
Bir tek şartla seni affediyorlar dedi. Nedir dedim. Çimciler sıraya girecekmiş. O miksonun orada. Ben de çıkacakmışım, hepsinden özür dileyecekmişim. Kucağına zıpladım hepsini dedim. Gittim adama nasıl ağlayacağım. Ağlıyorum böyle. Nasıl ağlıyorum? Özür diledim. Sonra çıktım anlattım abi maçı. Peki Ertem, anlattığın en güzel maç hangisiydi? Real Madrid, Paris Saint-Germain. Eyfel'in ışıklarını söndürdü dedim ya, Karim Benzema. Mehmet Demirkol bile tweet attı ya. Helal olsun Ertem Şener dedim. Mehmet abiden bunu duymak ne demek? Çok çok özel bir maçtı. Messi'ler, Mbappe'ler, Neymar'lar, Karim Benzema'lar. Real Madrid eledi Paris Saint-Germain'i. O maç benim unutamadığım en büyük maç yani. Çok başkaydı. Benzema 3. golü attığında Benzema Eyfel'in ışıklarını söndürdü dedim. Bir de şey diyorlar böyle hani bu sözleri önceden çalışıyorlar. Buna çalışamazsın abi ya. Buna çalışamazsın. Çalıştığın an Mehmet abi en iyi siz anlarsın. Siz de duygularınızla kaleminizi kullanırsınız. O duyguyu geçiremezsiniz izleyiciye. Yani. Mümkün değil. Mümkün Olmaz. değil. Sahtekarlığı ekrandan Olmaz. daha güzel yansıtan hiçbir şey icat edilmedi. Okuyucu ve seyirci yemez. Evet. Değil mi Evet, Mehmet abi? Yani evet, biraz böyle çok kaba haklısın. tabirli olsun, kusura Çok bakmayın. Corendon da rahatmış ha vallahi. Rahat, evet. Koltuklarımız uçak Sularımız, koltuğu biliyorsun. çaylarımız. Evet, şahane. Kaç dakikamız kaldı? İniyor muyuz diyor. Uçuş, evet. Şu anda bir yükseliyoruz ama ondan sonra da ineceğiz sevgili Ertem. Hiç inmeyelim ya. Devam etsin. Yükseliş sorusu. Az önce uçuş kartı sorusunu sormuştum biliyorsun. Uçuş kartı sorumuz şu. Old Trafford'da, Manchester'daki maçta her yerinden öpüyorum Rüştü dediğin yere Corendon uçuyor biliyorsun. Şimdi hep beraber Manchester'a gidiyormuş gibi yapalım ve yükselelim. Bu işin en iyilerinden birisin. 20-25 yıla aşan mesleki yolculuğun var. Zirveye ulaştığın dediğin bir an var mı? Yok. Yükseldim dediğin. Yok. Öyle dediğim an hep düşüyorum Mehmet abi. Hiç yok. Vallahi yok. Hani ya işte ben Mehmet abinin programına çıktım da Mehmet abi de işte çok sevdiğimiz hocamız, abimiz, üstadımız. Onun karşısında böyleyim. Çok ciddi bir yayın var evet falan. Ben onu hissettiğim an bırakırım zaten. Ertem bu öyle bir şey ki gazetecilik yaşantım boyunca atlattığım ve atladığım çok haber oldu. Ama atladığım haberlerin çoğunu atlattığım haberden bir gün sonra atladım. Ya Ne muazzam. mükemmel iş yap dediğim andan itibaren ertesi günün verdiği o rahatlıkla o kadar çok haber atladım ki bu meslekte asla Kesinlikle yok. Evet burası demek yok. Benim geçen gün bir tane çalışanım, arkadaşım, Galatasaray muhabirim, ismini de söyleyeyim, Batu. Abi dedi ben dedi yaptım ya dedi. Böyle dedi işte bak ama geçen hafta şu röportajı yaptım. Haber atlamışlar. Herkes röportaj yapıyor, bizde yok. Ben geçen hafta bunu yaptım ya dedi. Bak dedim ter muhabirliğin. Benim en sevmediğim şeydir. O dündü, o bitti. Dündü. Evet şunu söylüyorum. Anlattığım maçta diyorum ki of be yani çok iyi anlattın. Evet kafamı yastığa koyuyorum. İyilerden biriyim diyorum ama oldum demiyorum. Bir şey Diyemezsin. için de tebrik etmeliyim. Sezgin'le birlikte çalıştığımız dönemde. Sezgin abim. Evet, o basın toplantılarının yüz akıydınız. Çünkü ne başkanlara ne teknik direktörlere sorulmayacak soruları soran tek isimdi Sezgin. Sormak zorundasın. O Ya zaman yapma. Onun için hakikaten hem seni hem Sezgin'i de bir kez daha tebrik ediyorum. Teşekkürler Mehmet abiciğim. Peki şimdi türbülansa gelelim artık. Girelim İşe Mehmet geçiyoruz. Uçak yolculuğu ile canlı yayında birbirine benziyor biliyorsun. Gerçekten. Canlı yayında da türbülans yaşıyorsun. Özellikle sen çok Ben yaşıyorsun. hep türbülanstayım abi. Biz düşüyoruz hep. Allah En büyük krizi soracağım. Nasıl kalktın onun altından? Ve neydi o kriz canlı yayında? O kadar çok gidecek. Bir tane Rasim'in ağzından çok saçma bir şey çıktı. İnsanları çok üzdü. Haklı yere. O gün istifa etmeyi bile düşündüm. Bırakmayı düşündüm. Çünkü bir kişiyi bile kırmak istemem ben. Çok üzülmüştüm. Ama Rasim gerçekten samimiyetiyle söylediğinde de bana samimiyetiyle söylediğinde ben bunu içtenlikle söylemedim. Ben bunu kötü anlamda demek istemedim dedi. O da hüngür hüngür ağladı. Ben Rasim'in ağladığını orada görmüştüm sadece. Ama olmaz, yetmez. Sen insanları üzdün. Rasim'in bizle devam etmemesine çok sevinmiştim orada. En azından belli bir dönem. Takımdan ayrı düz koşu diye böyle. Orada işin içinden çıkamadım zaten. Çıkamazsın çünkü üzüldü insanlar. Yani çıkamadım ve mesleki anlamda benlik bir şey yoktu. Çünkü canlı yayın Senin de engel olabileceğin bir şey değil. ağzından çıktı. Çeviremiyorsun. O bizde geciktirici 10 saniye geciktiriciler vardır içeride böyle hani içeride Evet, alırsın evet, sesi. O bile olsa ben ne dediğini anlamadım. Kafasına bardağı fırlatırdım. Yani yayında ben Rasim'i döverdim ya da o bana bir zarar verirdi. Sen ne olursa olsun düşmanın olsa o an savaştasın bir ülkeyle. O insanlara bile dedirtmem ben yani. Ben insandan yanayım. Benim kalbimin pasaportu yok Mehmet abi. Ben insanım. Yani benim için hiç önemli değil. Din, dil, ırk, millet benim umurumda değil ya. Ben çok seviyorum. Ben insanları seviyorum. İnsanların üzülmesinden nefret ediyorum. Kendime gelemedim aylarca. Bırakmak istedim. Ama bırakırsam bu sefer ben sanki sorumluymuşum gibi hissederdim kendimi. Orada bir kurban vermek zorundaydık. Ama gerçekten şunu net söyleyeyim. Rasim defalarca da söyledi. Ben bunu içtenlikle söylemedim. Çünkü ondan bir hafta önce Bu içtenlikle söylenebilecek bir şey değil zaten. Yani ondan tabii. bir hafta önce övdüğü bir toplum, övdüğü bir millet, onların yemeklerini, başındakileri, onları öven bir adam yani. Rasim'le ilgili hiçbir şeye kefil olmam. Dışarıdan hiç kimseye kefil olmam. Hiç kimseye yani sadece Rasim değil. Ama bu konu
konuda hani insan, millet, din, dil, ırk bu konuda derim ki hop bir dakika bu adam öyle değil. Eğer bunu gerçekten içtenlikle söyledi hayır diyenlere de saygı duyarım. Öyle anlamışlarsa Ben de saygı seninle duyarım. aynı kanaatteyim. Hiç. Böyle bir söz asla iştenlikle Mümkün değil, söylemez. olmaz yani, böyle bir şey olamaz. Ertem, Bir kere de et yedik Mehmet abi canlı yayında. Et yedik, herkes yiyor. Bize bir et getirdiler. Ama biz yayını unuttuk, gerçekten et yemeye başladık. Dediler ki abi işte bu bir viral reklam olsun mu falan filan. Ben bile kendimden geçmişim. Program devam ediyor, tamam mı? Biz ne yapıyoruz dedik. Bir baktık ertesi gün Allah. kıyamet. Her yerde yemek yiyişimiz falan. O bile çok güldü millet yani. Şöyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi vurmak isteyen çok saçma yerlerden vuruyor. Ya Değil Survivor'da da yemek yiyorlar. Gündüz yemek programları var. Benim programda biz yesek ne olur, yemesek ne olur? Ahmet Hoca'nın ağzını açmış falan. Rasim kendinden geçmiş. Bir Sinan abiyle Abdülkerim abi yemiyor. Tamam, Abdülkerim abi reklam arasında yedi ama. Beni gör. Ben nasıl acıktıysam böyle var ya. Sevgili Ertem, Abicim. sen ve ekibin iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz Mehmet abicim. Sizler de Yani öyle. gerçekten iyi ki varsınız. Çünkü 2 saat boyunca ben bütün dertlerimden arınıyorum. Ay abi, çok Keyif sağ olun. alıyorum, Çok kahkaha teşekkür atıyorum. ederiz. Hakikaten iyi ki varsınız. Çok Sana çok teşekkürler. teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. Çok Başarılar diliyorum. Size ve Corendon ailesine çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Mehmet abicim iyi ki Görüşmek varsınız. üzere. Teşekkürler.